Herkese yeniden merhabalar. Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Berliner diye de bildiğimiz Alman pastasının tarifini vereceğim arkadaşlar. Yoğurma kabımıza 500 gram yani 4,5 su bardağı un ekleyip ortasını havuz şeklinde açıyoruz. 1 su bardağı ılık sütün yarısını havuz şeklinde açtığımız kısma ekleyip üzerine 1 paket instant maya, 60 gram toz şeker ekleyip tahta kaşıkla şöyle bir karıştırıyoruz. 5-10 dakika aktif olmasını bekliyoruz mayamızın arkadaşlar. 60 gram toz şeker yani yarım çay bardağı oluyor. Gram ölçülerini ve bardak ölçülerini açıklamalar kısmına bırakacağım. Aktif olan mayamızın üzerine 3 adet yumurta sarısı, 60 gram eritilmiş tereyağı, 1 adet sıkılmış portakal suyu, kalan sütümüzü, bir fiske tuzumuzu ve bir paket vanilyayı da ilave ederek yoğurmaya başlıyoruz. Aslında 500 gram un bu ölçülere göre tam geliyor arkadaşlar. Ama biliyorsunuz yumurtanızın büyüklüğüne göre, bardağınızın ölçüsüne göre, kullandığınız malzeme miktarına göre un ölçüsü değişebildiği için eğer hamurunuz cıvık olursa biraz daha un eklemesi yaparsınız. Bu şekilde hamuru toparlayıp eli hafif yapışan yumuşak bir hamur elde ettiğimizde üzerine bir streç film kapatıp 1 saat ılık bir ortamda mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz de içine sıkacağımız kremayı hazırlıyoruz arkadaşlar. Kremamız için 3 su bardağı süt, 50 gram tereyağı, 2 yumurta sarısı, 6 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyip tenceremizi ocağa alıp karıştıra karıştıra kremamızı kaynatıyoruz. Kremamız ocakta fokurdamaya başladıktan 2 dakika sonra ocaktan indiriyoruz artık. Kremayı ara ara karıştırarak soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra üzerine temas edecek şekilde bir streç film kapatıp buzdolabına kaldırıyoruz ve 1 saat dinlendiriyoruz arkadaşlar. Kremanın güzelce soğuması gerekiyor yani. Mayalanan hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. Ele yapışan bir hamur olduğu için üzerini güzelce unladıktan sonra tezgahın üzerinde tekrardan şöyle toparlayalım. Hamuru güzelce toparladıktan sonra bir merdane veya oklava yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Eğer varsa böyle bir şekillendiriciyle yoksa geniş bir bardağın ağzıyla hamurdan yuvarlak parçalar kesiyoruz. Geriye kalan hamuru tekrar toparlayıp biraz mayalandırdıktan sonra tekrar açıp aynı şekilde yuvarlak parçalar kesebilirsiniz. Kestiğimiz yuvarlak parçaları yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye alıyoruz ama fırında pişirmek için değil. Tekrar tepside mayalandırmak için arkadaşlar. Tepsiye dizdiğimiz parçaların üzerine temiz bir mutfak bezi kapatarak 15 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. 15 dakikanın sonunda ocakta kızdırdığımız orta ateşteki yağın içerisine hamurlarımızı bırakıyoruz. Buranın püf noktası hamurları yağa koyduktan sonra tencerenin kapağını kapatmamız arkadaşlar. Daha güzel kabarması için tencerenin kapağını biraz kapatmamız gerekiyor. Zaten çok hızlı pişen bir hamur olduğu için bir süre sonra açıp kontrol etmemiz gerekir. Tencerenin kapağını açtıktan sonra bir daha kapatmanıza gerek yok. Ters çevirdikten sonra
açık halde pişirebilirsiniz. Bu şekilde arkalı önlü kızartıp fazla yağını alması için bir kağıt havlu serdiğimiz tabağın içerisine kızarttığımız hamurları alıyoruz. Hamurlar kızarırken tarifle ilgili aklınıza takılabilecek soruları yanıtlayayım. Tepsideki hamurları 180 derecede önceden ısıtılmış fırına atıp o şekilde de fırında da pişirebilirsiniz arkadaşlar, kızartmadan. Ve içine portakal suyu eklemeden de yoğurabilirsiniz hamurunuzu. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde kestiğiniz hamurların ortasına küçük yuvarlak bir aparatla delik açıp donut yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tarifte küçük oynamalar yapıp farklı şeyler de ortaya çıkarabilirsiniz aynı hamurla. Krema yapmadan sadece üzerine eritilmiş çikolataya batırıp o şekilde de süsleyerek servis edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, hamurlarım gayet güzel. İstediğim gibi kabardılar. Servis tabağıma aldım hepsini. Şimdi hazırlanışına ve sunumuna geçiyorum. Soğumuş olan hamurlarımızı bıçakla ortadan ikiye kesiyoruz. Dolaptan çıkardığımız kremayı ya bir sıkma torbasının içine aktarıp bu şekilde sıkalım ya da bir kaşık veya bıçak yardımıyla arasına sürelim. Kremanın üzerine ben muz dilimleri ekledim. Eğer elinizde çikolata parçaları varsa onları da ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde elinizde farklı meyveler varsa onları da ekleyip yapabilirsiniz. Dilerseniz hiç meyve de kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Muzları ekledikten sonra tıpkı hamburger yapar gibi üzerlerini kapatıp artık pudra şekerini serpiyoruz. Evet arkadaşlar, Alman pastası Berliner tarifim bu şekildeydi. Hem rengi hem lezzeti ve kokusuyla tatlıya çok yakışan bir meyve olduğu için çilek ekledim üzerlerine de. Tarifim bu kadardı. 2 saat beklettikten sonra buzdolabında servis edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir tarif. Videomun sonuna geldim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.